Bu videonun nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Fakat ondan önce bal videosunu çektiğim firmanın sahibi bana böyle bir hediye göndermiş. İkinci köy ürünleri, süzme çiçek balı, yani bütün bal setlerini bana göndermişler. Kars'tan Önder Gökel. Peynir işi yapıyorlar. Karsak peynir dünyası diye böyle hayvan gibi peynirleri kesip biçip size en taze şekilde gönderiyorlar. Abi şarapla yersen çok güzel olur dedi. Bu ilk geldiğinde ne olduğunu anlamamıştım ama bu Aqualine firmasının sahibi Önder abime de çok teşekkür ediyorum. Bana bu Kazakistan konyağını gönderdiği için. Çok alkol kullanmayan biri olmama rağmen herkes bana alkol gönderiyor. Hepsi için çok teşekkür ederim. Gerçekten ben normalde hani ürün gönderim vesaire öyle bir durumum yok ama videoları beğenmişler, bir şeyler öğretebildiysem ne mutlu bana. Şimdi bu B-roll videomuza geçecek olursak yaklaşık sanırsam 3 günümü çekim için aldı. Bir günde edit kısmıyla birlikte toplamda 4 günde bu videoyu oluşturdum. 25 saniyelik bir video olmasına rağmen çekimlerin düşünmesi, planlaması vesairesi setup'ı her zaman uzun süren süreçlerden biri oluyor. Şimdi ilk sahneye bakacak olursanız zaten ilk sahnede 2 tane Koca Marmaras gazozu, bir tanesi dik şekilde, bir tanesi arkaya dönmüş şekilde ve mandalina'nın bir tanesini yarısından kesip bunun yanına daha gerçekçi ve güzel gözüksün diye bir tane mandalina'nın yarısını koydum. Yaprağı da onun arkasına yerleştirdim ve baktığım zaman görüntü çok güzel oldu. Bir de tabii ki bana bu konuda yardımcı olan bir diğer ekipman ise döner sehpa. Bu şekilde bir cihaz, üstüne hangi ürünü koyarsanız koyun bu şekilde döndürmeye başlıyor ve bu sahneyi 50 mm'lik Sigma 1.4 lensle bu şekilde aldım ve arkasına da tabii ki normalde çok sadeydi ilk denediğim zaman bu görüntüyü. Arkasına mavi bir ışık koyduğum zaman bence görüntü çok da güzel oldu. Açılış sahnesinin zaten nitekim güzel olması gerekiyor. Onun öncesinde çok fazla denedim. İşte farklı arkayı farklı renklerde yapıp denedim. Gazozu farklı bir açıdan çekmeyi denedim. Ama en beğendiğim açı bu olduğu için ilk açılış sahnesi olarak da bu sahneyi kullandım. İkinci sahne olarak sol tarafta görmüş olduğunuz mandalinalar aslında bizim tepsiyle havaya fırlattığımız mandalinalardan oluşuyor. Arka tarafa yeşil sahnemizi koyduk. Mandalinaları fırlattık ve yeşil sahneyi kaldırdığımızda sadece mandalinaların bu çıkış sahnesi bizim elimizde kaldı. Gene aynı şekilde bu döner sehpanın üzerine koyduğumuz gazozu bu sefer makro lensimizle çektim ve biraz daha yakınlaşıp o ürünün hem ismini hem altında yazanlar vesaire daha güzel belli olsun diye yakın planda çektim. Ve bunu çekerken de şimdi bu gazoz olduğu için ve soğuk içilmesi gerektiği için üzerine su püskürttüm ve görüntüde bu su damlacıkları aşağı akıyor gibi durdu ve çok hoşuma gitti. Bu nedenle bu ikinci sahnemizi de bu şekilde aldık. Üçüncü sahneye gelecek olursak aşağıdaki kaplumbağamızın olduğu akvaryumu komple boşalttık. Kaplumbağayı dışarı çıkarttık, bütün ışıklarını vesairesini söktük. Arkasına plexi cam dediğimiz olayı akvaryumun arkasına koydum ki arka taraf siyah olsun ve güzel gözüksün diye. Kesmiş olduğumuz portakalları üst taraftan bıraktık ve suya düşüşleri gayet güzel gözüktü ve bu da üçüncü sahnemiz bu şekilde olmuş oldu. Dördüncü sahnemize geldiğimiz zaman mandalinayı gene ikiye böldüm ve bir kısmını kürdan değil de kürdanın biraz daha uzunları oluyor bu şiş yapmak için kullanılan. Mandalinayı onun üstüne geçirdim ve alt tarafında onun üzerine yerleştirdim ve mandalina bir çubukla birlikte gene döner sehpamızın üstünde dönmeye başladı. Şimdi bu görüntüyü 4K aldım çünkü kurguda üzerinde çok oynayacağımız ve yakınlaşıp uzaklaşacağımız bir sahne olduğu için görüntüyü aldığınız garanti olduktan sonra mandalinayı alıp Premiere Pro'da ya da After Effects'te bunun etrafını maskeleyip o kürdan kısmını aradan çıkartıyorsunuz ve elinizde sadece dönen bir mandalina kalıyor. Bu mandalinayı da
kopyalayıp 6 tane haline getirip farklı yönlerde videoyu oynattım ve YouTube'dan bulduğum bu ücretsiz kullanabileceğimiz bu duman bombası mı deniyor artık neyse, onu da arkaya ekleyince bence hepsi birlikte çok güzel bir sahne oldu ve 4. sahneyi de bu şekilde almış oldum. Yaklaşık bir 4-5 saatimi aldı ama bence değdi çünkü çok beğenildi. Firma tarafından da çok beğenildi. Kendi arkadaşlarım vesaire tarafından da çok beğenildi. Ve bu şekilde bunu da hallettik. Bir sonraki sahneye geçtiğimiz zaman zaten görüyorsunuz gazozları tek sıra halinde dizdim. Bütün etiketleri, gazoz yazan etiketleri bana dönecek şekilde ve en sonunda da bir tanesini daha fazla ışıklandırdım. Önce gazozu netledim. Sonra slider kullanarak kameramı geri çektim. Ondan sonra kameramı geri çektiğim zaman en öndekiler netlendi. Çünkü açı aynı olduğundan onu ayarlamayı unutmayın. Ondan sonra tekrar geri ittiğim zaman gene başlamış olduğum ve netlemiş olduğum ilk ürüne bu şekilde yaklaştım ve ürün tam olarak netlendi. İsim, cisim, her şey meydana çıktı ve bu da bu şekilde güzel bir sahne oldu. Bir sonraki sahnemizde ise gazozumuzu bardağa doldurduk. Ben de kamerayı yukarı açıdan tutup gene makro lensimle o bardağın içinden o gazozun dolduruluş anını almaya çalıştım. Bunu da 3-5 kere denedik çünkü makro lens, manuel bir lens olduğu için o tam netlemen gereken yeri düzgün tutturman gerekiyordu. Bence işe yarar bir sahneydi bu da. O üzerindeki çıkan işte bubble'lar, o asit ne çıkarıyor, köpük mü? Onlardan çıktı ve gayet güzel oldu. Tabii bunun için normalde işte Amerika'da vesaire robotlar kullanıyorlar ama bizde olmadığı için manuel bir şekilde bunu yapıyoruz. Her insan nitekim gazozu soğuk içer ve bu nedenle bu sahnede buz kullanmak istedim. Gene bütün malzemelerimizi o sehpanın üzerine yatırdım. Ben kamerayla yukarıdan aşağı doğru giderken Kira gene yukarıdan buzları aşağı doğru bıraktı ve buzun o cam şişeye düşme sahnesini almamız gerekti. Gene 2-3 kere denediğimiz bir sahneydi ama sonunda gayet güzel duran, can alıcı bir sahne olduğunu düşünüyorum. Son sahnemize geçecek olursak da son sahnemiz dediğim gibi en güzel sahnelerden biri olması gerekiyordu. Çünkü nitekim artık videoyu bitiriyorsunuz. Sonunda o olayı böyle güzel bir şekilde kapatmanız gerekiyor. Önce bütün mandalinaları bir tahta kasanın içine dizdik. Bir tane şişeyi düz koyduk, diğerini yanına yatırdık. Kesilmiş bir mandalina, işte yaprak vesaire her şeyi koyduk. Ve arka tarafı da siyahlaştırıp böyle güzel bir görüntü olmasını sağladık baktığımız zaman. Şişe orada dururken netleme olmasına gerek yok. Sen geri çektiğin anda tam bütün kadrajı içine alacağın zaman geri çekiyorsun, durdun, bütün kadraj netlendi. Senin istediğin an o an. İleri gittin, tekrar geri geldin ve netlediği anda o olay zaten bitiyor. O görüntüyü almış oluyorsun. Tam o sırada da Kira gene yukarıdan biraz buz, biraz yaprak atarak o görüntüyü biraz daha canlandırdı. Böyle akarak yapraklar düştü vesaire. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve tabii ki bunun yanında bu videoya eklediğimiz işte ses efektleri, müziğin doğruluğu vesaire hepsi bir bütün olunca ben işimi güzel bir şekilde tamamlamış oldum. Umarım nitekim biraz kafanızda canlanmıştır ve umarım size de nitekim biraz ilham olmuştur ve bu tarz şeyleri evinizde denersiniz. Çünkü benim yaptığım ve görmüş olduğunuz bütün videolar
evimde, kendi ofisimde, kendi kurduğum bir odada yaptığım reklam çekimleri vesaire oluyor. Siz niye yapamayasınız? Ben yapıyorsam siz niye yapamayasınız? Ve eğer ki videoyu beğendiysen lütfen like butonuna tıklamayı unutma. Şu anda aboneysen o bildirimleri aç ki sana her video paylaştığımda bildiri gelsin ki videolarımı kaçırma. Ki bu sıralar sürekli video paylaşıyor durumdayım. Sizin bir öneriniz, yapmamı istediğiniz bir video varsa lütfen benimle paylaşmayı da unutmayın. Muhtemelen bir sonraki video fikirlerim ve planlarım, bir tanesi ses efektleri üzerine olacak. Bir tanesi düşük bütçeyle kendinize video ekipmanı kurma videosu olacak. Bir tanesi de drone'unuzla para kazanma yöntemleri olacak. Bu videoları kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Şimdilik benden bu kadar. Ben Gökhan Karakaş. Hoşça kal. Bye.